Hatırlıyor musunuz Squid Game'i? O heyecan verici ve bir o kadar da korkutucu diziyi? Çaresiz insanların bir yığın para için ölümcül çocuk oyunlarında yarıştığı diziyi? Evet, geri döndü. Bu sefer daha da büyük ve daha da tehlikeli. İkinci sezon, gönülsüz kahramanımız Gi-hun'un kızını görmek için uçağa binmekten vazgeçtiği yerden devam ediyor. Ama bu sadece başlangıç. Onun daha büyük dertleri var. Oyunun peşine düşüyor. Gi-hun, bu sefer daha kararlı ve daha tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. İkinci sezon için heyecan doruktaydı millet. Herkes bu anı bekliyordu. İlk sezon küresel bir fenomene dönüştü. Dünyanın dört bir yanından insanlar bu diziyi konuştu. Neon ışıkları, maskeli gardiyanlar ve yürek burkan gerilimin tanıdık dünyasına geri dönüyoruz. Bu dünya, her zamankinden daha karanlık ve daha tehlikeli. İkinci sezon bizi yavaş yavaş alıştırmak için zaman kaybetmiyor. Oyunlar daha acımasız, ihanetler daha yürek parçalayıcı. Her anı daha da yoğun ve sonuçlar daha da korkunç. Herkesin kaderi pamuk ipliğine bağlı. Tamamen yeni bir karmaşa seviyesi. Bu sezon izleyicileri koltuklarına çivileyecek. Gi-hun ikinci sezonda değişmiş bir adam. Hayatta kalmak için gördükleri ve yaptıkları onu rahat bırakmıyor. O çocuk oyunları mı? Artık kabuslar. O para ödülü mü? Kanlı para gibi geliyor. Suçluluk ve öfkeyle dolu bir görev peşinde. Şans eseri zengin olmayı uman çaresiz kumarbaz artık yok. Onun yerinde, adalet susuzluğuyla beslenen, sertleşmiş bir kanunsuz var. Gi-hun'un dönüşümü ikinci sezonun duygusal çekirdeği. Açgözlülük ve umutsuzluğun tükettiği bir dünyada, direnişin sembolü, umudun ışığı haline geliyor. İkinci sezon, yeni bir grup oyuncuyu kıyma makinesine atıyor. Bu sezon, her biri farklı geçmişlere ve hikayelere sahip olan yeni karakterlerle tanışıyoruz. Onların mücadeleleri ve hayatta kalma çabaları, izleyicilere daha derin ve karmaşık bir hikaye sunuyor. Çocuklu genç bir anne ve oğlu, çocuğunun geleceğini güvence altına almak için çaresiz hamile bir kadın. Bu karakterler, hayatta kalma mücadelesinde ne kadar ileri gidebileceklerini gösteriyor. Ve hatta her şeyini kaybetmiş düşmüş bir milyarder var. Bu karakterin hikayesi, zenginliğin ve gücün bile hayatta kalma mücadelesinde yeterli olmadığını gösteriyor. Bu yeni karakterler kendi benzersiz geçmişlerini ve motivasyonlarını masaya getiriyor. Her biri, hayatta kalmak için farklı stratejiler ve taktikler kullanıyor. Onları yönlendiren çaresizliği, baskı altında verdikleri kararları ve hayatta kalma şansı için ne kadar ileri gideceklerini görüyoruz. Bu sezon, karakterlerin içsel çatışmalarını ve dışsal zorluklarını daha derinlemesine keşfediyoruz. Yeni oyuncular arasındaki dinamikler ilk sezondaki kadar ilgi çekici. İttifaklar kuruluyor ve bozuluyor. İhanetler kol geziyor. Her karakterin kendi ajandası var ve bu da hikayeyi daha karmaşık ve heyecan verici hale getiriyor. Bu arenada güven, çok az kişinin karşılayabileceği bir lüks. Herkesin kendi çıkarları için hareket ettiği bu dünyada, kime güvenileceği büyük bir soru işareti. İkinci sezondaki oyunlar mı? Bir üst seviyede berbatlar. Bu sezon, her şey daha acımasız ve daha acı verici. Yarışmacılar, hayatta kalmak için her zamankinden daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Çocukluk favorilerinizin çarpık bir versiyonunu hayal edin, ama ölüm kalım sonuçlarıyla. Bu oyunlar, masumiyetin karanlık bir dönüşümünü temsil ediyor. Her oyun, farklı bir insan zaafını istismar etmek için tasarlanmış, zihin oyunları, manipülasyon ve psikolojik savaş, açgözlülük, korku, güven, sadakat. Oyuncuların imkansız seçimlerle boğuştuğunu ve her kararın ağır sonuçları olduğunu görüyoruz. Hayatta kalma söz konusu olduğunda, kendi ahlaklarını ve insan hayatının değerini sorguladıklarını görüyoruz. Bu oyunlar, insan doğasının en karanlık yönlerini ortaya çıkarıyor. Oyunlar sadece fiziksel zorluklarla ilgili değil, insan ruhunu kırmakla ilgililer. Zihinsel ve duygusal dayanıklılık, en az fiziksel güç kadar önemli. Oyuncuları en derin korkularıyla yüzleşmeye ve asla hayal bile edemeyecekleri seçimler yapmaya zorluyorlar. Bu oyunda kazanan yok, sadece hayatta kalanlar var. Bunun kasvetli bir hatırlatıcısı. Her bölüm, insan ruhunun sınırlarını zorlayan yeni bir meydan okuma sunuyor. Squid Game sadece eğlenceyle ilgili değil millet.
Bu, steroidli bir toplumsal eleştiri. Dizi, artan zenginlik uçurumuna, yoksulların sömürülmesine ve seçkinlerin kayıtsızlığına ışık tutuyor. Oyunların kendisi, acımasız kapitalizm gerçekleri için bir metafor. Oyuncular birbirlerine karşı kışkırtılıyor, istedikleri için değil, sistem böyle tasarlandığı için. Dışarısı bir kurtlar sofrası ve Squid Game, bize bazıları için hayatta kalmanın tam zamanlı bir iş olduğunu hatırlatıyor. Çaresizliğin insanları nasıl hayal edilemez seçimler yapmaya itebileceğini, zenginliğin cazibesinin en ahlaklı pusulayı bile nasıl bozabileceğini görüyoruz. Ekonomik sistemimizin insani maliyetinin düşündürücü bir hatırlatıcısı. İkinci sezonda Squid Game'in arkasındaki kukla ustalarına daha yakından bakıyoruz. Bu maskeli figürler kim? Bu katliamı düzenlemeleri için onları ne motive ediyor? Gizemli düşmanımız, ön adam, ilgi çekici bir figür olmaya devam ediyor. Geçmiş hikayesi daha fazla araştırılıyor, motivasyonlarına ve oyunlarla olan bağlantısına ışık tutuluyor. Dizi, sadece oyuncular ve organizatörler arasında değil, organizasyonun kendi içinde de mevcut olan güç dinamiklerini vurguluyor. Gi-hun, gerçeğe yaklaştıkça tehlike artıyor ve kendisini ve önemsediği herkesi riske atıyor. İkinci sezon hiç yumruk atmıyor ama gerilim dolu. Bizi cevapsız sorulardan daha çok sürpriz bir sonla bırakıyor. Her şeyi çözdüğünüzü düşündüğünüz anda halınız ayaklarınızın altından çekiliyor. Son, birçok karakterin kaderini belirsiz bırakan bir darbe vuruyor. Gi-hun'un yolculuğunun henüz bitmediği açık ve net. Oyuna, sisteme karşı mücadele daha yeni başlıyor. İkinci sezon heyecan, ürperti ve toplumsal eleştiri sunuyor. Üçüncü sezon zaten onaylandığına göre, bir şey kesin, oyun henüz bitmedi.